Yepyeni bir videolu tarifimden daha hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oklava ve merdane kullanmadan kolayca hazırlayabileceğiniz kat kat çıtır çıtır oldukça lezzetli bir börek yapacağız. Mutlaka kaydedin ve de deneyin. Tarifimize geçmeden önce beni hangi ülke veya şehirlerden izlediğinizi yoruma yazarsanız çok sevinirim. Hemen hamuru yoğurmakla işime başladım bile. 5 su bardağı unu aldım. Üzerine 1 silme yemek kaşığı kadar tuz ekledim. Ardından aynı ölçüyle üzerine 2 su bardağı kadar su ilavesi yaparak hamuru karıştırılmayacak kıvama gelene kadar karıştırıp ardından elimle toparladım. Yeteri kadar toparladıktan sonra her zamanki gibi ben tezgah üzerinde yoğurmaya devam ettim. Stand mikseriniz var ise onunla 4-5 dakika kadar yoğurursanız yeterli gelecektir. Ben elimle yoğurmayı tercih ettim ki sizlere de kıvamını gösterebileyim. Bu şekilde tamamen pürüzsüz bir kıvam aldırdıktan sonra artık hamurumuz hazır olmuştur. Şimdi geçelim börek tarifimizde kullanacağımız yağ hazırlamaya. Bunun için 100 gram kadar tereyağını erittim. Ardından üzerine 1 çay bardağı kadar zeytinyağı ekledim. Bu şekilde karıştırdım. Hemen bir kenara alıp ardından bezelerimi hazırlamaya başlıyorum. Küçük bezeler tutacağım için bezeleri elimle bu şekilde hazırlamayı tercih ettim. Sizler isterseniz kesip o şekilde de devam edebilirsiniz. Hamurun tamamını beze haline getirdikten sonra yağlanmış bir tepsinin üzerine dizelim. Tepsiyi kesinlikle önceden yağlamayı ihmal etmeyelim. Toplamda 12 adet beze elde ettim. Şimdi üzerlerine hazırladığım yağdan gezdiriyorum. Yağ gezdirdikten sonra fırça yardımıyla tekrardan her tarafına sürdüğümüzden emin olalım ki üzeri açık, yani kurumasın, açık kalıp kurumasın. Aksi takdirde açma aşamasında bizler için zor olabilir. Her tarafı kurursa açarken yırtılmalar olabilir. O yüzden mutlaka her tarafının yağlanmış olmasına özen gösterelim. Ardından üzerini bir streç veya poşetle kapatalım ve oda sıcaklığında yarım saat kadar dinlenmeye alıp geçelim iç harcımızı hazırlamaya. İç harcı için toplamda 4-5 adet orta boy patatesi soydum, yıkadım, doğradım. Uygun bir tencereye alıp üzerine geçinceye kadar su ekledim ve haşladım. Tamamen ezilinceye kadar haşlamayı ihmal etmeyelim ki çok diri kalmasın. Bu şekilde yeterince haşlandıktan sonra hemen bir kenara alalım. Farklı bir tenceremizi ocağa alıp içerisine birazcık hazırladığımız yağdan gezdirelim. 100'er gram kadar zeytinyağı ve tereyağı kullanmıştım. Hem böreği açmakta yeterli oldu hem iç harcı için, hatta birazcık da arttı diyebilirim. Yağlı bir börek gibi görünebilir ancak gerçekten yağ miktarı tamamen yeterli geliyor. Bir poğaçadakinden bile çok daha az miktarda yağ kullanıyoruz. Tencereye yağ aldıktan sonra üzerine bir tane yemeklik doğradığım soğanı ekledim. Biraz tuz ilave ettim ve kavurdum. Hafiften pembeleşmeye başlayınca patatesi ekledim ve eziciyle eziyorum. Biraz tuz, çok az miktarda kekik ve karabiber kullandım. Sevdiğiniz veya yakıştırdığınız baharatlar varsa ilave edebilirsiniz. Bir tutam kadar da ince doğranmış maydanoz ekledim ve karıştırıyorum. Bu şekilde artık iç harcımız hazır olmuş durumda. Hemen bir kenarda soğumaya bırakalım ve geçelim artık hamurlarımızı açmaya. Önce üzerindeki streçi çıkartalım. Streç birazcık yağlı olduğu için onunla tezgahımızı güzelce yağlayalım. Ve hamurlardan bir tanesini tezgaha alarak elimizle açmaya başlayalım. Önce biraz genişletelim. Böyle yuvarlak, aynı videoda gördüğünüz şekilde yaparsanız her tarafı eşit açılmış olur. Daha sonra yavaşça çekiştirerek tırnağımızı geçirmeden güzelce açmaya devam edelim. Yırtılmaya başlayıncaya kadar inceltelim. Bu arada bu tarifte böreklik, baklavalık un kullandım. İsteyenler yoruma yazabilir, markasını belirtebilirim. Burada söylemek istemiyorum, reklama girebilir diye. Bu tarifin en sevdiğim yanı kenarındaki fazlalıkları çıkarmamak.
çıkarmamak, yani çıkarmadan da hazırlayabilmek. Çıkardığımızda çok fazla hamur israf olabiliyor veya tekrardan bir uğraş gerektirebiliyor. Ancak bu tarifte bu şekilde inceltmeniz yeterli oluyor. Önce yukarı taraftan içe doğru bir tane katladım. Sonra diğer tarafını üzerine getirdim ve videoda gördüğünüz şekilde katlamaya devam ediyorum. İkiye de katladım. Bu şekilde hamur artık hazır oldu. Hemen bir kenara aldım ve geriye kalan hamurlarımın tamamını aynı şekilde açmaya devam ettim. Açma aşamalarını tek tek sizlere göstermiyorum. Hem siz izlerken sıkılmayın hem de ben anlatırken sıkılmayayım diye. Hemen hızlıca açmıştım ve tekrar aynı şekilde katlayarak işime devam ediyorum. Katladığım hamurları ise tezgahımın üzerinde bir kenarda bekletiyorum. Üzerini bir poşetle de kapatabilirsiniz. Daha iyi olur. Kuruma riski olmaz. Bu şekilde tamamını açtıktan sonra tepsimin dibindeki fazla yağı bir kenara aldım. Ardından açıp katladığım hamurları tepsinin içerisinde dinlendirdim. Ortalama 10-15 dakika yeterlidir. Tamamını açıp bitirinceye kadar yeterli gelecektir. İlk katlamış olduğumuz hamurdan başlayarak tezgaha alalım ve elimizle hamuru kare şekilde açalım. Her tarafını eşit boyutta güzelce hamuru açtıktan sonra üzerine iç harçlarımızı yerleştirelim. Patatesli iç harcı, bir tarafına da kaşar peyniri rendesi kullandım. Sizler dilediğiniz iç harcı ile hazırlayabilirsiniz. Ardından ortasından yarısına gelecek şekilde bir pizza ruleti yardımıyla kestim. Bıçakla da veya hamur kartıyla da kesebilirsiniz. Kestikten sonra aynı videoda gördüğünüz şekilde katlıyorum. En son üzerine gelen kısmını kenarına güzelce yapıştıralım ki daha sonrasında iç harcı içerisinden çıkmasın. Özellikle de kaşar peyniri kullanacaksanız buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bir tanesini açtım, hemen hazırladım. Daha sonra diğerlerini de aynı şekilde açıp hazırlamaya devam ediyorum. Bu aşamalarda yağ kullanmanıza gerek yok. İlk aşamada hamur yağda dinlendi. Birazcık da yağ ile açtınız. Artık yeterli gelecektir. Tekrar şöyle keselim. Üzerine iç harçlarımızı yerleştirelim. Bu arada kanalımda birbirinden farklı, lezzetli, çok güzel yemek ve börek tariflerim mevcut. Dilerseniz kanalımı ziyaret ederek o tariflerime de göz gezdirebilirsiniz. Eminim birçoğunuzun işine yarayacak çok lezzetli tarifler vardır. Böreklerimizin tamamını hazırlayıp yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsimizin üzerine dizdikten sonra artan yağı fırça yardımıyla üzerlerine sürelim. Eğer ki çok fazla yağ kullanarak açtıysanız, yani börekleriniz hala yağlı gibi görünüyorsa tekrardan üzerine yağ sürmenize hiç gerek yok. Ancak benim gibi az yağ kullanarak açtıysanız mutlaka tekrardan üzerine yağ sürmeyi ihmal etmeyiniz. Hazır ettikten sonra önceden ısıtılmış 175-180 derece fırında üzeri ve altı nar gibi kızarıncaya kadar pişirdim ve artık bu şekilde servise hazır hale geldi. Tek sorun, içerisindeki patates çok geç soğudu ve ellerimi yaka yaka sizlere bu şekilde göstermeye çalıştım. Yandım ya. Gerçekten çok güzel ve lezzetli bir börek oldu. Mutlaka deneyin. Denedikten sonra yorum yazmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmanız yeterli. Tekrardan sizlerle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.